Yeni bir videodan herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün eminim ki çok fazla kişinin merak ettiği şu soruya cevap vereceğim. YouTube ne kadar para kazandırıyor? Bu videoda ayrıca 3 yıllık YouTube sürecimde kullandığım uygulamalardan ve ekipmanlardan da bahsedeceğim. Çünkü gelen yorumlardan ve mesajlardan anladığım kadarıyla YouTube'a girmek isteyen, hangi uygulamayı kullanacağını bilmeyen, hangi kamerayla başlayacağını bilmeyen kişiler oluyor. Umarım sizler için yararlı ve kafanızdaki soru işaretlerini giderici bir video yapabilirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi arkadaşlar lafı hiç uzatmadan tam bir senede YouTube'dan ne kadar para kazandığımı videonun başında söylemek istiyorum. Aslında bugün benim YouTube'daki tam para kazanmaya başlamamın yıl dönümü. Ama veriler 2 gün önceyi gösteriyor. Dünün ve bugünün henüz kazandığım buraya yansımadı. Günlük olarak yansıyor çünkü. Ve o sayıya baktığımda şu an YouTube'dan tam 2421 sterlin kazanmışım. Ben İngiltere'de yaşadığım için sterlin olarak yansıyor benim hesabıma. Şimdi bu paranın TL olarak karşılığını da görelim. Bunu TL'ye çevirdiğimizde 135.428 lira yapıyor. Ve bunu da aylığa böldüğümüz zaman 11.200 lira falan yapıyor. Biliyorum ki YouTuber'ların ne kadar para kazandığı çok merak ediliyor. Ama benim asıl bunu anlatmamdaki sebep benim geçen seneki halim gibi YouTube'a belirli bir süredir video atıp ne kadar para kazanıldığını merak eden ya da bu işe girişmek isteyip ne kadar kazanacağını merak eden birisi varsa diye bunları böyle açıkladım. Ama tabii bu bununla sınırlı kalmıyor. Yani ben bu kadar kazanıyorum diye diğer YouTuber'lar da bu kadar kazanıyor değil ya da siz de bu kadar kazanacaksınız gibi bir durum yok. Bunların hepsini videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Şimdi biraz böyle ekipmanlar hakkında konuşmak istiyorum. Böyle kendi tecrübe ettiğim şeyleri bunu alın ya da almayın diye tavsiye verebileceğim şekilde sizlere açıklamaya çalışacağım. İlk olarak şununla başlayalım. Hangi kamerayı kullanayım? Hangi kamerayı kullanıyorsun? Ben tam 2,5 sene boyunca hep bu kendi telefonumla çekimlerimi yaptım. Ve o zaman da gelen soruların çoğu hangi kamerayı kullanıyorsun? Çok güzel gözüküyor olmasıydı. Benim telefonumun modeli 14 Pro Max. Hala çok güzel çektiğine inanıyorum. O yüzden bence başlangıç aşaması için eğer güzel çektiğini düşündüğünüz bir telefona sahipseniz herhangi bir kamera almamanız ya da yeni bir telefona geçmemeniz. Ama tabii bunun yanında telefonla çekim yapmanın çok fazla eksisi oluyor. Bunlardan en sıkıntılı olan şey çekim yaparken şarjın bitmesi. Özellikle bir yere gezmeye gidiyorsan telefonun şarjı bitince felaket oluyor. Çünkü interneti kullanman gerekiyor olabilir. Ayrıca navigasyon da kullanıyorsan çekim yaparken müthiş zor oluyor. Bir diğeri de hafıza sıkıntısı olması. Tabii telefonunuzun yedeklemesi varsa belki bu sıkıntı olmayabilir. Ama bence bu iki sebep kameraya geçmek için çok yeterli bir sebep. Bu telefonla eş zamanlı olarak kullandığım benim ayrıca bir kameram daha vardı. Çekim yaparken şu şekilde kendinizi görebildiğiniz bir kameraydı. Ve bu kamera vlogger kamerası olarak geçiyordu. Ben de buna aldanıp almıştım. Eğer bu kamerayı almayı düşünüyorsanız bir YouTuber olarak tavsiye etmeyeceğim bir kamera. Bence stabilizasyonu da pek iyi değil. Yakınlaştırırken zzz diye sesi geliyor. O yüzden o kamerayı kullanmanızı tavsiye etmem. O zaman hangi kamerayla devam edelim diye soruyorsanız benim şu anda çekim yaptığım ve gerçekten bayılarak kullandığım, çok uzun zaman istediğim DJI Osmo Pocket 3 kamerası. Yani bu hayatınızda görebileceğiniz en kullanışlı ve en portatif kamera olabilir. Öncelikle gezerek video çekecek biriyseniz bence küçük bir şey taşımak her açıdan en kolay olanı. Ben bu yüzden bu kamerayı gerçekten çok istemiştim. Şu an çekim yaptığım için kamerayı size gösteremiyorum ama kutusunu beraber inceleyelim. İlk olarak kamerayı darbelerden, çiziklerden koruyabileceğiniz gibi bir kabuğu çıkıyor. Ben genellikle bunun yerine bununla gezi yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü bunu taşımak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Daha sonra harici bir batarya çıkıyor. Bu hayat kurtarıcı bir şey. Almayı düşünüyorsanız paketin içeriğinde bunun olup olmadığına bence bakın. Çünkü özellikle sıcak havalarda çekim yapıyorsanız şarj biraz hızlı gidiyor. Bununla da çekim yaparken bence şuna dikkat edin. İlk şarjınız dolsun, ondan sonra çekim yapın. Çünkü bununla birlikte kullanıldığında şarj bir tık daha hızlı bitebiliyor. Şu an kamerada takılı olduğu için gösteremediğim bir tane daha aksesuarı var. Onu da bunu bu şekilde tripod gibi bağlayabileceğiniz bir aksesuar. Ayrıca harici mikrofonları da takabiliyorsunuz. Daha sonra bir tane mikrofon çıkıyor. Bunu ayrıca böyle mıknatıslı olarak da kullanabilirsiniz. Ben şu an şu şekilde kullanıyorum. Ve son olarak da lensi var. Ben lensini şu ana kadar hiç kullanmadım. Bu şekilde bir de lensi var.
Ayrıca bu şekilde kendinize hafıza kartları da almanız gerekiyor. Bende 3 tane var. Çünkü biraz fazla çekim yapıyoruz bazen. Benim bu kamerada en çok sevdiğim şey stabilizasyon özelliği. Ben iPhone'da da olduğunu düşünüyordum ama bu kameraya geçtikten sonra fark o kadar bariz belli oluyor ki. Ne kadar sallasanız da koşsanız da stabilizasyon özelliği harika. Kusursuz bir dönüş yapıyor. Bu şekilde de bence izleyenlere seyir zevkini daha çok arttırıyor. Evet, kamera tavsiyelerim bu şekilde. Şimdi gelin mikrofona geçelim. Şimdi şunu düşünün. Düşük kaliteli ama güzel sesli bir video mu? Yüksek kaliteli, sesi çok kötü olan bir video mu? Bunlardan hangisini izlemeyi tercih ederdiniz? Bence kalitesi düşük olsa bile sesi iyi bir videoysa o video daha başarılı bir video. Kadar dikkat çekici bile olsa konusu, şeyin sesi kötüyse gerçekten izlenmiyor. Benim şimdiye kadar sanırım kullandığım 3 tane mikrofon oldu. Bir tanesini çok ucuza almıştım. Onu çok fazla kullanmadım. Hesabım büyüdükçe kullandığım 2 tane mikrofon oldu. İkisi de tabii ki yine DJI. DJI sanki bu video sponsor olmuş gibi. İlk kullandığımız mikrofonlar bunlardı. Bu mikrofonları ben hala çok seviyorum ama kullanamıyoruz, o ayrı. Bu şekilde bir alıcısı var. Bu alıcının da 2 farklı girişi var. Bir tanesi iPhone için, bir tanesi Type-C girişi. 2 tane de mikrofonumuz var. Aslında bunu şu an kullanmamamızın tek sebebi bunun Bluetooth özelliğinin olmaması. Yani bazen bize diyor ki ya bunu kullanacaksın ya da alttaki o şu an kullandığım aparatı kullanacaksın. Bu da bizi zorluyordu çünkü bazen şarjımız bitiyordu. O yüzden paketten çıkan mikrofonun yanında biz bir tane de böyle mikrofon daha aldık eşimle beraber video çektiğimiz için. Eğer bir tercih yapacaksanız bence DJI gerçekten harika bir marka. Hem kamera açısından hem mikrofon açısından. Yakın zamanda da drone'unu almak istiyorum. Alabilirsem bir videoda da ondan bahsederim. Özellikle uzak çekim yaptığımızda ya da gürültülü bir ortama girdiğimizde bu bizim çok büyük bir kurtarıcımız oluyor. Şu an mesela evde olmama rağmen kamerada benden çok uzak değil ama yine de mikrofonu kapattığımdaki o farkı göreceksiniz. Şimdi bir de onu test edelim. Şu an mikrofonum kapalı. Sesim aynı düzeyde. Bir de beni bu şekilde dinlemiş oluyorsunuz. Şimdi bir de farkı dışarıda göstermek istedim. Şu an hava biraz rüzgarlı. Mikrofon bu şekilde. Şimdi bir de rüzgarlığı takarak göstereceğim size. Şimdi bir de rüzgarlıklı haliyle geldim. Çok fazla rüzgar yok ama sesim bu şekilde. Hatta şimdi biraz daha uzağa gideyim. Fark iyice belli olsun. Şu an bayağı uzaktayım. Ama sesim bence iyi geliyordur diye düşünüyorum. Komşumuz da orada. Utandım biraz. Bu da benim herhangi bir mikrofon kullanmadan sesim. Şu an rüzgar esiyor. Bu şekilde farkı görebilirsiniz. Uzaklaşıyorum. Sesim ne kadar bilmiyorum. Yani bence kameradansa mikrofona öncelik vermeniz daha iyi bir yatırım olacaktır. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şu an fark ettim. Bu mikrofonla biz çok uzun süre şarja takmadan çekim yapıyorduk. Bunlar bir tık daha hızlı şarjı bitiyor. Ki bu kutu aslında mikrofonlarımızı da şarj edebiliyordu. Maalesef bunların şarjı bir tık daha hızlı bitiyor. Bunu da son olarak eklemek istedim. Şimdi ekipmanları hallettiysek uygulamalara geçelim. Yine en çok gelen 2 soruya göre hareket ediyorum. Bir tanesi hangi edit programını kullanıyorsun? Diğeri de hangi müzik uygulamasını kullanıyorsun? Hazırsak başlıyorum. Ben 3 yıldır videolarımı hep kendim editliyorum. Kapaklarını kendim yapıyorum. Ve şu tarz yorumlar gelince çok mutlu oluyorum. Seni işte 2-3 yıldır izliyorum ve kendini geliştirdiğini görüyorum. Aslında kendimi geliştirdiğimi ben de fark ediyorum ama bunların yanında kullandığım uygulamaların da çok büyük bir artısı oluyor bence. Aslında çoğu kişi şu an Instagram, işte TikTok gibi uygulamalar sayesinde edit yapabiliyor. Bu yüzden bence hani YouTube videosu da yapmak çok zor değil bunları yapıyorsanız. Ve bunu en çok kolaylaştıran uygulamalardan bir tanesi de bence CapCut. Hem başlangıç aşaması için hem de ileri seviyede video yapabilmek için CapCut çok iyi bir uygulama. Hem arayüzü çok kolay hem de kullanabileceğiniz ücretsiz olan efektler, filtreler de veriyor. Ben başlangıçta açıkçası ücretsiz halini kullanıyordum. Daha sonra kendimi bir tık daha geliştirebilmek için diğer uygulamalarda da geçerli bu. Ücretli versiyonlarını aldım. Çok pahalı değildi sanırım. 1000 lira gibi bir şey ödemiştim. Ama gerçekten sonuna kadar hakkını veriyor. Çünkü onda
Ondan önce kullandığım şey MacBook'un kendi uygulaması iMovie'ydi ve gerçekten bence çok kötü bir uygulama. Ve yazıyı istediğiniz fontta ayarlayamıyorsunuz. İstediğiniz efekti veremiyorsunuz falan. Bir süre bununla gitmiştim ama en sonunda dedim ki YouTube sana para kazandıracaksa senin de biraz harcama yapman gerekiyor diye düşünüp CapCut'ı aldık. Ve gerçekten çok memnunum. Daha sonra kapak fotoğrafı var. Ben kendimin kapak fotoğraflarına pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama kapak fotoğraflarının da videoya tıklanma oranı arasında çok büyük bir ilişki olduğunu biliyoruz. Ne kadar dikkat çekici bir kapak, o kadar fazla izlenme. Ama ben biraz daha kapakların böyle clickbait olmasındansa, işte şuna şok olduktansa biraz daha böyle estetik ve soft, göze güzel gelmesini istiyorum. Ama eminim ki o şekilde kapaklar çok daha dikkat çekici. Tıklanma sayısında çok fazla etkisi oluyor. Siz tabii kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama nereden yapacağız derseniz, bence çoğu kişinin yine bildiği Canva. Bence Canva sadece bu konuda değil, aklınıza gelebilecek çoğu şeyi, işte düğün davetiyesi de olsun, sunum hazırlamak da olsun, her şeyi oradan yapabiliyorsunuz. Şu an Pro versiyonunu kullanıyorum ve gerçekten çok güzel özellikler sunuyor Pro versiyonu da. İsterseniz ücretli de kullanabilirsiniz, ücretsiz de. Hem kullanması çok kolay, size hazır temalar veriyor. İstediğiniz gibi onları kullanıp hızlıca bir kapak hazırlayabilirsiniz. Bu yüzden Canva'yı da tavsiye ederim. Ve uygulamalarımızın sonuncusu ve en önemlisi olan, yine her şey gibi, müzik programı. Ben şu anki müzik programımı bulana kadar gerçekten çok sıkıntılı süreçten geçip çok büyük hatalar yaptım. Ama siz bu video sayesinde umarım benim yaptığım şeyleri yapmazsınız. İlk olarak daha para kazanmaya başlamıyorken ben hep şu şekilde aratırdım. Royalty free vlog müzik, telifsiz müzikler, copyright free müzik gibi beğendiklerimi de indiriyordum. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Benim en sevdiğim videolarımdan biri olan düğün videomu kaldırmak zorunda kaldım. Her ne kadar başlıkta telifsiz de yazsa o müzikler telifli olabiliyor. Bu hataya kesinlikle düşmeyin. O zaman derseniz ki biz ne kullanacağız? Size 2 tane tavsiyem var. Bir tanesi başlangıç seviyesinde olup para harcamak istemeyenlerin kullanabileceği gibi bir uygulama olan YouTube'un kendi ses kitaplığı. Diğeri de ben artık YouTube için para harcamak istiyorum, yeter ki güzel müzik bulayım diyenler için Epidemic Sound. Açıkçası her ikisi de benim işimi çok kolaylaştırdı. Özellikle YouTube'un ses kitaplığında çok güzel müzikler var ve %99'u telifsiz. Bazılarına da atıf yapmanız gerekiyor. O şekilde ücretsiz oluyor. Kendi türüne ya da moduna göre filtreleyip istediğiniz gibi bir müzik bulabilirsiniz. İşimi çok kolaylaştırmasına rağmen yine de ben ses kitaplığında güzel bir müzik bulabilmek için çok fazla vakit harcadım. Yani editim 5 saat sürüyorsa müzik bulmam 1 saatimi falan alıyordu o şekilde. O yüzden daha güzel, daha profesyonel bir uygulama arayışındaydım ve Epidemic Sound'u buldum. Epidemic Sound'da da en sevdiğim 2 özelliği, bir tanesi videoyu yüklediğinizde videonun tipine bağlı olarak size müzikler önerebilmesi. Bir diğeri de diyelim ki güzel bir müzik buldunuz ama bir kısmını beğenmediniz müziğin. O şeyi isterseniz kapatarak da kullanabiliyorsunuz. Üyelik aldığınız süre boyunca istediğiniz kadar müzik kullanabilirsiniz. Üyeliğiniz bittikten sonra aynı müzikleri tekrar kullanamıyorsunuz. Ama eski videolarınızda telifli olmuyor. Şu çok garip ama şöyle bir şey olmuştu. Epidemic Sound'u ilk kullandığım videodaki müziklerin çok güzel olduğunu söylemeye başlamışlardı ve buna ben de çok şaşırdım. Yani bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Herhangi bir sponsorluk yok. Ben sadece kendim beğendiğim için tavsiye ediyorum. Ama alta ekleyeceğim linkten kayıt olursanız siz de ücretli sürümünü 1 ay bedavaya kullanabiliyorsunuz. Sonra isterseniz üyelik alırsınız. Bu şekilde. Şimdi kullandığım ekipmanlar, uygulamalar bu şekildeydi. Başlangıçta zaten ne kadar kazandığımı da söylemiştim. Ama tabii bahsetmek istediğim son bir şey daha kaldı. Şimdi biliyoruz ki artık eski YouTuber'lar bile YouTube'u yapmıyor. Çoğunlukla Instagram'a, TikTok'a geçmiş durumundalar. Neden böyle oluyor? Acaba o uygulamalarda mı başlayıp devam etsek diye kafanızda soru işaretleri olabilir. Diğer uygulamalara geçilmesinin sebebi özellikle artık insanların odak süresinin çok az olması. Bu şekilde uzun bir videodansa
zaten birkaç saniyelik kısa bir video daha hızlı tüketiliyor. Ve tabii ki bu şekilde bir video yapmak daha zahmetli, daha fazla süre alıyor. Ama herhangi bir Reels ya da bir Shorts atmak çok daha kolay. Daha fazla kitlenin önüne düşebiliyor. Ama şöyle bir gerçek var ki YouTube'dan 1000 aboneye geçip 4000 saat izlenmeye geçtikten sonra, hala böyle mi bilmiyorum, benim ilk kazanmaya başladığımda böyleydi. Artık para kazanma özelliğiniz aktif oluyor. Yani siz video atsanız da atmasanız da insanlar bu videoları izleyince sürekli bir gelir kazanmış oluyorsunuz. Diğer uygulamalarda böyle bir şey yok. Bir video atarsınız, işte 10 milyon da izlenir, 5 milyon da izlenir ama size herhangi bir maddi bir şey kazandırmaz. Tabii takipçi sayınız artıyor ama bunu sürekli yapmanız lazım ki markalar size sponsor olabilsin. O yüzden ben kendim Instagram ya da diğer uygulamalardansa YouTube'u daha çok seviyorum. Ve insanlarla daha iyi iletişime geçip böyle bir aile gibi olabildiğimizi hissedebiliyorum. Instagram bana biraz daha böyle soğuk geliyor nedense. Yani aslında mesela ben şu an 2 yıl önce attığım Amerika'daki au pair videolarımdan bile kazanç elde edebiliyorum. Bu şekilde eğer pasif bir gelir elde etmek istiyorsanız YouTube bence diğer uygulamalardan çok daha iyi. Size tabii hani ne kadar kazandığımı da söyledim. Bu sadece YouTube'un bana reklamlarla kazandırdığı paraydı. Tabii bunun yanında asıl gelir getiren şey sponsorluklar. Gerçekten çok iyi ücretleri var. İşte full sponsor olabilir, kısa bir bahsetme olabilir. YouTuber'lara asıl para kazandıran şey bu. Ama her YouTuber'ınki bu şekilde de değil. Diyelim ki ekonomi üzerine bir video olur ya da eğitim üzerine bir video olur. O zaman onların izlenme başına reklam ücreti daha yüksek olur. Ya da benim gezme içerikli olan videolarım eğlence içerikli olan videolara göre daha yüksek olabilir. Bir de önemli olan şey o videoda ne kadar süre geçirildiği. O yüzden videoların dikkat çekici ve akışının güzel olması da... Telefon düştü. O yüzden videoda insanları ne kadar tutabildiğin tıklamadan bazen çok daha önemli olabiliyor. Ben tabii bu kazancımı sadece haftada bir vlog atarak elde ettim. Belki haftada 2'ye çıkarsam bunun 2 katı olacaktı. Benim düşüncem şu şekilde: insanlara işte sadece izlenme kasabilmek ya da para kazanabilmek için bir video yapmaktansa hem eğlenceli hem öğretici, böyle görseli güzel bir şey izletebilmek, o da biraz zaman alıyor aslında. Son olarak yorum sayısı, beğeniler, paylaşımlar, bunlar da çok önemli. Bunları da benim için yaparsanız ayrı mutlu olurum. Videonun sonuna geldik artık. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.